Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün Nikon 24 mm f1.4G lensi inceliyor olacağız. Tekrar merhaba. Bugün geçen hafta söylediğim gibi 24 mm f1.4G lensi inceliyor olacağız. Nikon'un 1.4 serisinin en geniş elemanı 24 mm 1.4G. Bunun dışında biliyorsunuz 35 mm, 50, 58, 85 ve şimdi yeni çıkan 105 mm 1.4 diyafram lensleri var Nikon'un. Bunlar genelde profesyonellere yönelik olarak hazırlanmış lensler. Bu üzerindeki sarı halkadan da görüyorsunuz. Nikon'daki sarı halka Canon'daki kırmızı L serisi halkasının benzeri bir işlev görüyor. Profesyonellere yönelik bir lens olması nedeniyle yapım ve malzeme kalitesi ve optik kalitesi oldukça iyi bir lens. Daha önceki lens review'lerinde olduğu gibi ilk önce lensin ergonomik kalitesinden, malzeme kalitesinden ve en son olarak da optik kalitesinden bahsediyor olacağız. Ayrıca burada benim elimde 24 mm'yi içeren diğer 3 lensle de karşılaştırıyor olacağız. Bunlardan bir tanesi 24-70 f2.8G birinci versiyonu. Ardından 14-24 f2.8G Holy Trinity'nin ikinci lensi ve eski bir lens olan Nikon 24 f2.8D serisi lensle karşılaştırıyor olacağız. Evet. Şimdi ergonomik kalitesinden başlayalım ve malzeme kalitesinden. Lensin hemen üst tarafından başlayacak olursak parasoleyi petal ya da taç yaprağı şeklinde bir şekle sahip. Normal lens parasolelerinden yine biraz daha kalın. Bu seride tabii profesyonel seride parasole kalınlıkları biraz artıyor. Diğer daha ucuz bulabileceğiniz Nikon lenslerdeki ince malzemeli parasoleden biraz daha farklı. Standart 77 mm bir filtre çapına sahip bu lens. Lensin ön elementi kubbe bir element olmasına rağmen filtre takmanızı engellemeyen bir ön element bu. Aşağı doğru inerlersek fokus halkası nispeten yumuşak. Tabii bu benim elimdeki biraz kullanılmış bir lens. O yüzden biraz ses çıkartıyor ama yine de yumuşak bir fokus halkası var ve çok ilginç bir şekilde benim diğer profesyonel lenslerimde olduğunun aksine oldukça geniş bir dönüş aralığı var lensin. 120 derece civarında bir dönüşe müsaade ediyor. Bu da çok hassas bir şekilde fokusu manuel olarak ayarlayabilmenizi sağlıyor. Fokus halkasının stopları yok yine standart G tipi lenslerde olduğu gibi. Lens otofokusa sahip bir lens. Buna rağmen fokus halkasının bu kadar geniş dönüyor olması benim hoşuma gitti açıkçası. Hemen aşağı doğru ilerlersek burada bir fokus penceresi görüyorsunuz. O anda nereye fokusladığınızı söylüyor bu penceredeki sayı size. Yalnız bunlar çok kesin rakamlar değiller. Yaklaşık olarak söylüyorlar. Ve yine Nikon'un profesyonel lenslerinde göreceğiniz bu N harfi var. Burada özellikle büyük büyük yazılmış. Bu nano coating demek. Nano kaplamada genelde flare ve ghosting konusunda lensin iyi bir performansı olduğunu söyler. Yan tarafına bakacak olursanız lensin burada manuel ve otofokus ayarları arasında gidebilmenizi sağlayan bir switch var. Yine manuel öncelikle otofokus seçeneği buradaki otofokus seçeneği. Yani otofokus yapıyor olmanıza rağmen hala manuel fokusla fokusun nereye gideceğini zorlayabiliyorsunuz. Daha sonra aşağı gittiğimizde de hemen lensin arka elemanın yanında burada hava şartlarına karşı koruma sağlayan bu contayı görüyorsunuz. Lastik contayı. Yine bu tarz profesyonel serilerde oldukça yaygın bir conta bu. Ve arka elementinde hiçbir numarası yok. Bildiğiniz bir arka element. Evet. Lensin malzeme kalitesi benim 24-70'deki kalitemle ya da 14-24'deki kaliteyle aynı. Lensin fiyatı $2000 şu anda yurt dışı fiyatı. Çok pahalı bir lens. Pahalı olması nedeniyle de bu lensi tabii ki de sağladığı özellikler açısından diğer alternatifleriyle karşılaştırıp gerçekten bu kadar para vermeye gerekiyor mu diye insan aklına bir soru geliyor. Makineye taktığınızda 24 mm bir lens için bence büyük bir boyut bu. Ve ağırca bir lens. 600 gramlık bir lens. Ve özellikle diğer 24 mm bir lensle karşılaştıracak olursanız aradaki boyut farkını görebiliyorsunuz. Tabii bu 2.8 diyaframlı bir lens. Bu da 1.4 diyaframlı lens. Tabii ki de optik performansları arasında bir fark var. Ama bu fark ne kadar? Bu lensi tercih ederken bakacağınız şeylerden bir tanesi 1.4 diyaframa ne kadar ihtiyaç duyduğunuz olacak tabii ki de. Şimdi 1.4 diyafram 2.8 diyaframa göre 2 stop daha fazla ışık alıyor demek. Yani bununla 10 saniyede çekebildiğiniz bir fotoğrafı bununla
2,5 saniyede çekebiliyor olacaksınız. Bu da hemen akla tabii ki de yıldız fotoğrafçılığını getiriyor. 24 mm f1.4 lensi yıldız fotoğrafçılığında ya da gece manzarası fotoğrafçılığında kullanabileceğinizi düşünüyorsunuz hemen. Ancak bunun için koma performansına bakmak gerekiyor ki koma performansı oldukça kötü lensin. Kenarlarda özellikle noktasal, İşte yıldız gibi ışık kaynakları bayağı bildiğiniz bir artı işaretine falan dönüyorlar. Dolayısıyla gece fotoğrafçılığı açısından bence çok uygun bir lens değil. Ve internette araştırdığımda da 24 mm odak aralığında en iyi lensin Samyang 24 f1.4 olduğunu öğrendim. Özellikle koma konusunda. Samyang lensleri her videoda tekrar bahsediyorum. Oldukça severim. Bu odak aralığında da Samyang koma konusunda Nikon 24 mm f1.4 lense göre çok daha iyi. Umarım ileride 24 mm Samyang lense de sahip olur ve onu test ederim. Nano coating olmasının itibariyle ghosting konusunda performansı iyi. Fotoğrafı az etkisi olan bir flare paterni var. Focus breathing yapıyor lens. Ancak mesela 24-70 kadar devasa bir odak aralığı değiştirme problemi yok ama yine de odak aralığı değişiyor. 14-24'ün 24 milimetresinden bir kademe daha iyi. Eski bir lens olmasına karşın 24 f2.8'de focus breathing konusunda biraz daha iyi 24-1.4'e göre. 1.4 diyaframa sahip bir lens olduğu için zaten 1.4'te bayağı vinyet yapıyor. 2.8'de bayağı temizleniyor yalnız. 2.8'de 24-70'in 2.8'den çok daha temiz. Hatta 14-24'ün de 2.8'den çok daha temiz. Vinyet konusunda bayağı iyi diyebilirim yani o yüzden. 2.8 diyaframa getirirsiniz. 1.4'teyken tabii dediğim gibi vinyet yapıyor. Şimdi chromatic aberration'ın iki türlüsü var biliyorsunuz. Birincisi resmin kenarlarına doğru gittikçe rengin değişmesi. İkincisi herhangi bir noktaya fokus olduğunuzda ilerisi ya da berisinin renk değiştiriyor olması. Bu iki çeşit chromatic aberration bozulmasında da bu lens berbat. Gerçekten çok kötü. Yani 1.4'teyken özellikle deli gibi aksiyal chromatic aberration yapıyor. Distorsiyon konusunda bayağı iyi ama mesela 14-24 de bu distorsiyon konusunda çok iyi. 24 mm'deyken, 14 mm'deyken berbat. 24-70-24 mm'deyken yani en genişindeyken distorsiyon konusunda berbat. Bu lensi ölçmediğimi hatırlıyorum ama birazdan anlatacağım. Lensin boyutları ve fiyatı nedeniyle bayağı iyi bir lens olduğunu göreceksiniz bu lensin. Evet, gelelim keskinliğe. Ama bakmadım. Keskinliğe bakmadım. Evet, keskinliğe gelecek olursak tabii ki de $2000 boşa vermiyorsunuz ve bu lens 1.4 itibariyle bütün diyaframlarda, bu bütün lenslerden de hem ortada hem kenarlarda çok keskin. Ortada tabii ki diğer lensler de fena değiller de kenarda özellikle 24 f1.4 bayağı keskin bir lens. Ancak 5-6 itibariyle bu küçük ve ucuz lens de 24-1.4 kadar keskin bir lens. Keskinlikte başka söyleyecek bir şey yok. Şimdi gelelim bu lense ne kadar ihtiyacınız var ve alternatifleri neler bu lensler dışında. 24 f1.4, Sigma 24 f1.4 ya da Samyang'ın 24 f1.4 ya da yine Nikon'un 24 f1.8 gibi alternatifleri mevcut olan bir lens. Ayrıca eski D serisi lensler arasında da 24 f2.8, 28 f2.8 gibi alternatifleri var. Bu lens benim değil. Ben bu lensi almazdım kesinlikle. $2000 verip 24 mm 1.4 lensi almazdım. Onun yerine 24 mm 1.8 lensi alabilirdim Nikon'un. Ya da Samyang'ın 24 1.4'ünü alabilirdim. Eğer yıldız fotoğrafçılığı ile ilgileniyorsam. Onun dışında daha ucuz alternatifleri var. $2000'lık bir lens olarak sundukları bu lensi almaya yetmiyor. Evet, bugün mümkün mertebe hızlıca bitirmeye çalıştığım 24 mm f1.4 lensin review'ini yapmış olduk. Bahsettiğim gibi benim çok tercih etmeyeceğim bir lens. Optik kalitesi çok iyi, kaliteli bir lens ama oldukça pahalı bir lens. $2000 gibi bir fiyat etiketi var. Ve alternatiflerine baktığınız zaman da bu lensi almayı pek istemiyorsunuz. Özellikle boyutu bu kadar büyükken, yanında böyle bir lens taşıyabilecekken, tabii 2.8 diyafram, şimdi haksızlık etmeyelim. Onun dışında pahalı ve güzel bir lens. Videomu lütfen likelayın ve paylaşın.
Hala kanalıma üye olmadıysanız da lütfen kanalıma üye olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Videolarımı beğeniyor ve kanala destek olmak istiyorsanız lütfen Patreon sayfamı ziyaret edin ve aylık $1 kadar yapacağınız bir yardımla bu kanalın geleceğini belirliyor olacak ve çorbada sizin de tuzunuz olacak ve çok büyük bir destekçisi olacaksınız kanalın. Şimdiden kanala yapacağınız yardımlar için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.